Herkese selam. Bugün yaş aldıkça değerini daha iyi anladığım bir yemek yapacağız. Kuru fasulye. Kuru fasulyenin gerçekten tuzunu kıvamını iyi ayarlarsanız kral bir yemektir. Biz de bugün sucuklusunu yapacağız. Hazırsanız tarifine geçelim. Kuru fasulye yemeği yapabilmeniz için fasulyelerinizi bir gece öncesinden ıslatmanız gerekli. Şimdi burada 2 su bardağı kadar kuru fasulye var. Bunu kabıma aktarıyorum. Fasulyelerin üzerine geçecek kadar da su ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Fasulyeleri suyun içinde bir gece boyunca bekleteceğim. En az 4 saat bekletmeniz önemli. Neden bekletiyoruz diye sorarsanız eğer hem fasulyelerin pişme süresini kısaltıyor hem de gaz oluşumunu büyük oranda engelliyor. Şimdi bunu bir kenara kaldıracağım. Bir gece boyunca bekleteceğim. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Suda beklettiğimiz fasulyelerin suyunu süzdüm ve güzelce yıkadım. Onu şöyle kenara alalım. Yemeğimizi düdüklü tencerede pişireceğiz. Altını açıyorum. Neden düdüklü tencere diye sorarsanız daha kısa sürede pratik bir şekilde pişiyor. Normal tencerede de pişirebilirsiniz ama pişme süresi çok daha uzun olur. Şimdi tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Vakit kaybetmeden yemeklik doğradığım soğanı da ilave ediyorum. Soğanı diriğini kaybedip şeffaf renk alana kadar kavuracağım. Yaklaşık 3-4 dakika sürecek. Soğanların rengi döndüğünde salçayı ekleyebilirsiniz. Tepeleme 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Yine tepeleme 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. 1-2 dakikada salçalarla birlikte kavuracağım. Salçalarımızı da yeterince kavurduk. Artık fasulyelerimizi ekleyebiliriz. Şimdi fasulyeleri ilave ediyorum. Fasulyelerin arkasından 100 gram da dilimlediğim sucuğu ekliyorum. 3-4 dakikada bu şekilde kavuralım. Fasulyeyi çok az kavurduktan sonra hafif dolu 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Siz acı oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Artık suyunu ekleyebiliriz. Burada 5 su bardağı sıcak su var. 5 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatacağım. Ardından pişmeye bırakacağım. Kapağını kapattıktan sonra kaynayana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Daha sonra altını kısıp pişmeye bırakacağım. Ama düdüklü tencerenizde ne kadar pişirmeniz gerektiğini söylemeyeceğim. Çünkü bu düdüklü tencereye göre değişir. Kimisinde 5 dakikada pişerken kimisinde yarım saatte pişer, kimisinde 20 dakikada. O yüzden düdüklü tencerenizi en iyi siz bilirsiniz. Yemeğimiz piştiği zaman görüşürüz. Yemeğimiz pişti. Tadı, kıvamı, her şey harika oldu. Artık ocaktan alıp servis edebiliriz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.